Merhaba. Gece şehrin üzerine yavaşça çökerken, bir kedi kaldırımların gölgesine karışır. Sokak lambasının altından geçerken, bedeni ince bir gölge gibi süzülür. Sanki dünyadan değil de, dünyanın hatırasından geçiyordur. O kedi, belki de senin yıllardır tanıdığın bir sokak sakiniydi. Her gün aynı köşe, aynı sesleniş. Ama bir sabah fark edersin, o artık yoktur. Yem kabı boş kalmış, mama ıslanmamış, sessizlik ağırlaşmıştır. Kediler neden böyle yapar? Neden ölüm yaklaşırken gözlerden uzaklaşmayı seçerler? Bir vedayı söylemeden, bir iz bırakmadan nasıl kaybolurlar? İnsan ölümü konuşur, kedi ise onu duyar. Biz ölümden korkarız, oysa kediler ona saygı duyar. Belki de bu yüzden biz fark etmeden sessizliğin içini doldururlar. Bugün kedilerin ölümle ilişkilerine değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Doğanın dili, hayatta kalmanın en eski şiiridir. Kediler bu şiiri ezberlemiş gibidir. Bir kedi ölümü hissettiğinde davranışları değişir. Yemek yemez, su içmez, uzaklara bakar. Sanki bir çağrı duyar, sessiz, görünmez bir davet. Bu davranış, binlerce yılın içgüdüsüdür. Yaralı ya da zayıf bir kedi, vahşi doğada kolay av olur. Bu yüzden içgüdü ona çekil, saklan, sessiz ol der. Kedinin yok oluşu aslında kendini koruma biçimidir. Ama belki de bu sadece biyoloji değildir. Belki de kediler ölümü bizim göremediğimiz bir denge olarak hisseder. Tıpkı rüzgarın yönünü, yağmurun gelişini bildikleri gibi. Kediler ölümün gelişini de duyar. Onlar için ölüm bir düşman değil, bir dönüştür. Ve bu dönüşü kimseye yük olmadan kendi yollarında karşılamak isterler. Tarih boyunca insanlar, kedilerin bu sessizliğini fark etti ve onlara gizem yükledi. Eski Mısır'da bir kedi öldüğünde ev halkı yas tutar, kaşlarını kazırdı. Çünkü bir kedinin ölümü evin ruhundan bir parçanın ayrılışıydı. Kedi, yaşamla ölüm arasında yürüyen bir rehberdi. Japonya'da Bakeneko efsaneleri anlatılır. Bir kedi ölmeden önce evden kaybolursa, ruhunun kutsal bir dönüş yolculuğuna çıktığına inanılır. Hindistan'da bazı köylerde, kedinin ölümü doğanın dengesine karışmak olarak görülür. Onu aramazlar. Çünkü bulmak, bu kutsal sessizliği bozmak demektir. Kediler insanın gözünden kaçar, ama doğanın kalbine döner. Toprağa, rüzgara, loşluğa. Orada gözlerden uzak, ama her şeyin içinde olurlar. Bir sabah bahçeye çıktığında, o tanıdık miyav sesi duyulmaz. Bir tabak mama eksik kalır. Kafanda bin soru. Acaba bir şey mi oldu, nereye gitti? Kediler bize öğretmeden gider. Onları ararız ama onlar aranmamak için gitmiştir. Çünkü kedi vedalaşmaz. Onun vedası varlığının eksilmesidir. Ve bu eksilme insana sessiz bir ders verir. Bazen en derin bağlar sözcüksüz kurulur. Bir kedinin kayboluşu, aslında onun ölümle uzlaşma biçimidir. Gizlenmek korkudan değil zarafettendir. Benim gidişim senin yükün olmasın, der gibi. Belki de bu yüzden kediler, ölümleriyle bile asalet taşır. Bir gün gelir sessizce kaybolurlar. Ama onların geçtiği yerlerde, hala o sıcaklık kalır. Bir duvarın köşesinde, bir banka gölgesinde, bir kapı önünde. Hafif bir tüy, bir patinin izi ve insanın kalbinde yankılanan o cümlesiz veda. Kediler ölmez. Sadece şekil değiştirirler. Onların ruhu, sokak lambasının altındaki gölgede, sabahın ilk ışığında ya da bir çocuk gülüşünde saklıdır. Bir rüzgar estiğinde, pencere perdesi hafifçe hareket ettiğinde, belki o kedidir, bir anlığına uğramıştır. Belki biz onların nereye gittiğini asla bilmeyeceğiz. Ama onların seçtiği bu ölüm sessizliği bir tür bilgeliktir. Kedi bize öğretir. Hayat, gitmeyi de bilmektir. İnsan kalmak ister, kedi dönüşü seçen konuşur, kedi susar. Ve o sessizlik, bazen bir cümlenin anlatamayacağı kadar çok şey söyler. Bir kedi kaybolduğunda, dünya biraz daha sessizleşir. Ama aynı zamanda daha derinleşir. Çünkü o sessizlikte yaşamın kendisi yankılanır. Kediler bize ölümü değil, ölümün zarafetini öğretir. Onların kayboluşu bir son değil, bir davettir.
Doğanın döngüsünü anlamaya, sessizliğin dilini duymaya ve belki de kendi kalbimizin içindeki o huzuru bulmaya. Bir kedi sessizce gider. Ama ardında insanın kalbine dokunan görünmez bir iz bırakır. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.